Bir önceki tariften karamelize soğan yaptığım tavayı kullanıyorum. Karamelize soğanın tarifini merak edenler açıklama bölümündeki linki tıklayabilir. Sıvı yağ. İsterseniz zeytinyağı size kalmış. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Hatta biraz tereyağı da atalım. Aklımızda kalmasın. O değmesin yağlı boya. İşte bu. Kanatlar. Başka bir yemekten ayırdığım kanatlar vardı. Ama bakmayın ha, kocaman kocaman. 2, 4, 5 parça. Bu arada Bakırköylüyseniz ve şöyle yağın içine bırakıyorum. Derili tarafını. Böyle kaliteli, büyük parçalı ve üstüne üstlük fiyatı uygun kanat yemek istiyorsanız bana Instagram'dan yazın. Size adresini vereyim. Kesinlikle reklam değil. Tanımam etmem. Annem oradan alışveriş yapıyor. Tuzlayalım. Kilosu 200 lira galiba. Yani bu zamanda çok iyi. Biraz karabiber. Şimdi buradaki amacımız tamamen pişmesi değil. Şöyle mühürlemek. Kolay, tavuk da olsa mühürlenir ve mühürlenir. Burada isterseniz et de kullanabilirsiniz. İsterseniz kıyma bile kullanabilirsiniz. Ne isterseniz kullanabilirsiniz. Tercih sizin. Yani şu yemeğin ne kadar lezzetli olacağına inanamayacaksınız. Burada benim için tavuğun her yerinin mühürlenmesi çok önemli. Askerdeki gibi silah çatıyorum. Askerlik yapanlar bilir. Artık şöyle alabiliriz. İşte bu. Sizden istediğim biberin şu iç taraflarını almanız. İşte böyle. Daha sonra ortadan ikiye kesmeniz. Ne çok ince ne çok kalın. Dişe gelecek şekilde kesmeniz. Hop! Düşeş. Yine açta kaybediyoruz. Bir sarımsak. Sarımsağı soy. İnce ince doğra. Hemen içine. Karıştır. Harika. Biberler 2 dakika piştikten sonra hemen kışlık yaptığım domates sosu. Eğer yoksa domates rendelersiniz. Bir su bardağı. Şöyle bakalım. Evet. Bir su bardağı yeterli. Bir yemek kaşığı domates salçası. Biraz şeker, domates ve salça girince. Şimdi bakın, burada önemli bir nokta var. Şeker sadece lezzetlendirmek için kullanılır. Burada bir hata yapılıyor. Her zaman söylüyorum, her yemek aynı değil diye. Karbonat, ama ne kadar biliyor musunuz? Çay kaşığının bu kadar ucuyla. Çünkü bozarsınız yoksa. Karbonatı niye koyuyoruz? Ödülmeyen restoranlardaki sos yaparken püf noktası, karbonat biraz ekşilik sağlar. Tuz, şöyle yarım çay kaşığı, bir çay kaşığı size kalmış. Pul biber, kırmızı toz biber, miktarlar size kalmış ama en az yarım çay kaşığı olsun, en az. Salçayı hemen şurada açalım, baharatlarla birlikte lezzetlensin. Salça tamamen sosa karışmalı, pütür pütür kalmamalı. İsteyen tabi biraz karabiber de dökebilir. Şimdi spontane yapıyoruz yemeği, yani daha önceden hazırlanıp kağıda yazıp yapmadığımız için. Veyahut da düşünerek şunu yapalım bunu yapalım değil. Evde malzeme ne varsa onu yapıyoruz. Burada domates niye ekliyoruz? Zaten salça koyduk. Zaten domates sosu koyduk diyenler olabilir. Ama bakın, lezzet ufak detaylarda saklı. Bu domates sosunuzu toparlayacak, lezzetlendirecek. Domates rendeleseniz bile mutlaka böyle bütün domates koymalısınız. Tam şöyle ortaya. Şöyle. İşte bu. Artık burada kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte domatesler yumuşayana kadar bir 10 dakika 15 dakika pişmesine izin veriyorum. 10 dakika 15 dakika sonra açıyoruz beraber. Domateslerin yumuşadığını görüyoruz. Ezilebildiği kadar eziyoruz. Öbür türlü de önünüze gelse yersiniz. Ama böyle olduğu zaman buna ne yapmış bu adamlar, parmaklarınızı yiyorsunuz diye soruyorsunuz. İşte ufak detaylar böyle. Şimdi burada artık su bardağı kullanalım.
domates sosu için kullandığımız su bardağı. Sıcak su ilave ediyoruz. İlk önce bir su bardağı. Tavuklar. Tavukla birlikte şöyle bir karıştır suyu. Harika. Tekrar bir su bardağı sıcak su. Soğan hatırlıyor musunuz? Kesinlikle içine atmıyoruz. Bakın burası önemli. Kesinlikle içine atmıyoruz. Karamelize soğan tarifin önemli detayı. Hemen üst tarafa linki bırakıyorum. İsteyen oradan izleyebilir. Şimdi kaynamaya başladığında hemen şöyle biraz ne kadar kullanacaksınız? Kekik. Şöyle patlatarak, kırarak, burası önemli. Ve şöyle bir acı sevenler için kırmızı biber kopararak, aynen böyle. Daha sonra kapağını kapatıyorum. Kapağı kapalı bir şekilde orta ile kısın arasına getiriyorum. Tavuklar pişene kadar pişiriyorum. Soğanı atmadık daha, katmadık. Dikkat ediyor musunuz? Soğana daha var. Devam. Açalım beraber. Artık tavuklar pişti. İsteyen böyle sulu sulu bir tabak yapıp yiyebilir. Ama ben bunun biraz çekmesini istiyorum. Orta ateşte ya da isterseniz yüksek ateşte çektirebilirsiniz. Ben biraz çektireceğim. Fakat çekerken artık burada soğanları ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Neden şu anda soğanları ilave ediyorsun? Çünkü soğanların çok fazla pişip içinde eriyip gitmesini istemiyorum. Dişe gelmesini istiyorum. Şimdi biraz ağzı açık bir şekilde pişsin. Esnaf lokantası tabağı yapalım. Şimdi işkefe, normalde biliyorsunuz Tokat kebabını çok överler. Ama oysa ki övülmesi gereken ürün işkefe. Daha önce şöyle bir işkefenin tadına bakmadıysanız, bu yufka değil. Sakın aldanmayın. Mutlaka tatmalısınız. Bu arada anne, bak annem burada. Bir gelsene bir Tokatlı olarak. Şu işkefenin, insanlar bilmiyor işkefe biliyorsun. Nedir bu işkefenin olayı? Açıyorlar, kurutuyorlar, kat kat koyuyorlar. Ondan sonra yiyeceğin zaman ıslatıyorlar, kapatıyorlar. Peki yani şunu demeye çalışıyorum. Daha önce tadına bakmayan, bilmeyen çok şey kaybetmemiş mi? Vallahi bilmem, bizim için bir numara. Değil mi? Bir numara. Fasulyeyi pişir, içine dürüm yap, yanına bir cacık. Oldu bitti sana güzel bir yemek. Peki. Teşekkür ediyoruz. Gördünüz mü Tokatlıyı? Nasıl savunuyor hemen? Ha? Bildiniz. Yani Tokat kebabı bana sorarsanız çok fazla abartılıyor. Güzel mi? Güzel ama Türkiye'nin en iyi kebabı değil. Kesinlikle. Biraz maydanoz. İsterseniz böyle servis yapabilirsiniz. İsterseniz beğendiğiniz gibi yapabilirsiniz. O soğanın alttan gelen lezzetine bayılacaksınız. Picasso, Da Vinci, Michelangelo, Ali Koç. Kalk ulan ya. Ustan geldi. Şunun bir tadına bakalım artık. Hemen şöyle bir sosundan. Açın ağzınızı. Şunun şöyle bir tadına bakın bakalım. Esasında bugün size çok önemli bir tüyo verdim. Karbonatın o ekşilik tadı verdiğini, restoranların söylemediği püf noktasını gösterdim sosta. İnşallah dikkat almışsınızdır ya da kaçırmamışsınızdır. Şöyle bir bakalım pişmiş mi? İnanılmaz lezzetli. İşkefesi, sosu, tavuğu, açın ağzınızı şöyle bir tadına bakın. Sonra karar. Neden gülüyorsun diyorsunuz. Beni bilirsiniz. Öyle pek sebzeli, ekmekli, yok efendim yufkalı yemekleri sevmem. Ama böyle olduğu zaman dayanamıyorum. İnanılmaz bir şey. Mutlaka denemelisiniz. İzleyip abone olmayan vicdansızlar. Sizi unuttum zannetmeyin. Tabii ki unutmadım. Hiçbir zaman unutmayacağım. Hepimize en sağlık. Tekrardan herkese selamlar.